Selamlar herkese. Şimdi bizim gelen parça kumaşlarımız vardı dün. Hatırlayacaksınız. Babadağ parça kumaştan gelen ve çocuklar için dikiyoruz etkinliği için gönderilenler de vardı içinde. Yani benim aldığım kumaşlar da vardı. Etkinlik için gönderilen hediye kumaşlar da vardı. Bu bir eşofman takımı olacak hanımlar. Çok güzel. Ben çok beğendim rengini, dokusunu, kumaşın. Bilmiyorum videoda ne kadar net ve ne kadar güzel çıkacak ama zaten biliyorsunuz ki yeşil benim rengimdir. Bakın katlarken burada kaydırmışım, gördünüz mü? Video çekerken her zaman ben hata görüyorum, buluyorum. Demiştim size, iyi de oluyor. Siz de gördüğünüz zaman yazın yani. Şimdi bunu bakıyoruz kalıbımıza. Yanı dikişsiz, beli lastikli, normal bildiğimiz düz. Dar paça istersek şuradan göstereyim. Dar paça istersek kıvırıp buradan kesiyoruz. Boru paça istersek kıvırmadan buradan kesiyoruz. Yaklaşık olarak 40 beden ölçülerinde bir kalıp. Ben çıkardım bu kalıbı. Çok yüksek belli de değil, düşük belli de değil, normal belli. Dikiş paylı da kesiyorum, dikiş paysız da kesiyorum. Bu birinci kalıp bilgisi. Buraya gelelim. Dün paylaştığım YouTube videosunda üzerimde şu hani havalandırma deliğim var dediğim kalıp bu da. Kalıp bilgisi de vereceğim. Şimdi birazdan şöyle gösteriyorum. Neymiş? Burada 2021 Aralık model 115. Şu bizim hem eltiler kalıbı dediğimiz hem biz bundan neler diktik dediğimiz. Mesela ben şu boyu kullandığımda kalçanın altına gelen, neredeyse kalça hizasına biraz geçen tunik boyu yapıyorum. Leopar desenli Gucci dikmiştim, hatırlayacaksınız. Bu bizim Gucci modelimiz demiştim. O kalıptan yapıldı. İşte normal belde burada yapıyorum, daha kısa istersem şurada yapıyorum gibi bir sürü şey var. Kol istersek şurada göstereyim hemen. Truvakar kol boyunu işaretledim. Truvakardan biraz uzun boy işaretledim. Ve uzun kol işaretledim. Çok fazla uzun kol. Hem çalışırken hem evde iş yaparken rahat olmadığı için ben çok fazla tercih etmiyorum. Bir de tabii ki böyle modellerde biraz özgürlük bize kalıyor. İstediğimiz şeyi, değişikliği yapabiliyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum bu kalıp yerleştirme ile ilgili. Bakın 2 metrelik bir kumaş, parça kumaş. Ben bundan bir eşofman takımı, yani alt üst takım çıkaracağım. Önemli olan kumaşı ekonomik yerleştirmektir. Önemli olan düz boy ipliğini veya may takibini kaçırmamaktır. Ancak genelde biz parça kumaşlar aldığımızda şöyle bir durumda yaşarız. Veya satıcının şöyle bir notu vardır üzerinde. Instagram'da da çok görürüz bunu. Bakın şu gösteriyorum. Kenara yakın kalem yazısı var. Ben bu kumaşı tercih ederken veya bakarken ben bunu zaten görüyorum. Satıcı bunu yazıyor. Siz hemen böyle bir tedirginlik yaşıyorsunuz. Ay kalem yazısı var, nedir? İşte kalem yazısı var dediği budur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın çok sorun olmaz benim için ve ben genelde, çünkü satıcılar böyle şey olduğunda daha ucuza satarlar. Çünkü insanlar çok tercih etmiyorlar böyle şeyler. Özellikle dikişe yeni başlayanlar. Ama ben tercih ederim açıkçası. Çünkü ben bu metrajdan bir şeyden dünyaları çıkarırım yani. Şu metrajı benim için görmek önemlidir. Şurada 2 metreyi gördükten sonra ben bundan bir şeyler yapacağımı bilirim ve benim için hiçbir zaman sorun olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz hızlı bir video olduğu için şurada kenar eğriliklerini falan düzeltmedim açıkçası. Biliyorsunuz ben o konuda çok titizimdir. Ama hızlı şu konuyu anlatmak istedim. Çünkü birazdan keseceğim. Kestikten sonra da şu anlatacağımın bir anlamı kalmayacağı için sizinle paylaşmak istedim. Ölçümlerim de tam sayılır ama tekrar bir kontrolümü yapacağım. Bunlar benim güzel deniz taşlarım. Bu benim güzel kalem yazısı. Bu da diktiğimiz bereler. Diktiğimiz berelerden bir tane şuradan hemen örnek göstereyim. Bunlar bizim o çocuklar için dikiyoruz etkinliğine yaptığımız köşemiz. Sadece ütülemiyoruz bir tek. Şu bereler bakın. Şu berenin kalıbı, bir kursiyerim de dün sizin için anlatmıştı, bunun yapımını paylaşmıştık. Şu berenin kalıbı şu. Şu şekilde ben buradan bir tane de çocuk beresi bile çıkaracağım. Yani 2 metrelik bir kumaştan eni 150 santim. Bu şekilde kalıplarımı yerleştirdim. Kapşonlu, çok bol, oversize bir şey belki çıkaramayabilirim.
Tek üstü yapacaksam yaparım. Tek alt yapacaksam elbette ki yaparım. Ama ben bu metrajdan bir eşofman üstü çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden hatta kalan kumaşımı genelde işte ribanada şunda bunda kullanırız. Belki başka bir şeyde kullanırız ama şu an aynı zamanda da çocuklar için dikiyoruz, etkinliği için kumaş değerlendirmesi yaptığımız için de ben bunu buraya koyacağım. Getireceğim bunu da şuraya koyacağım. Kumaş katına bir tane de bere elde etmiş olacağım ben bu kalıplarla ve bu metrajla. Yani benim burada bir kaybım oluyor mu veya bir zararım oluyor mu? Yani şu kadarcık boşluk, şu kadarcık yerde de var. Bakın yani bluzun arasında o boşluklar zaten olacak. Belki bazı modellerde, bazı şeylerde belki bir miktar sıkıntı yaşanabilse bile bunu zaten bana sürpriz olmamış yani. Zaten biliyorum. Bunu görmüşüm de almışım. Bir sakıncası yok. Yani o konuda hanımlar tedirginlik yaşamayın. Çünkü özel mesajda da soranlar oluyor bana bunu. Bazen işte böyle bir kumaş var alsak mı hocam diye. Ben de aynı şimdi bu videoda anlattıklarımı anlatıyorum. Kalıbımız da budur. 6 yaş bere kalıbı. Kumaş katlı değil ise veya katlı istemezsek 4 adet keseceğiz. Kumaş katına denk getiriyorsak da bu bere kalıbını şu şekilde kumaş katına koyarak yapacağız. Bu bere kalıbının da ölçülerini mutlaka sizinle paylaşacağız. Bugün de hiç fırsat bulamadık. Kusura bakmayın. En kısa zamanda berenin kalıbını paylaşacağız. Zaten internette de var. Sanırım biz bunu internette bir yerden bulmuştuk. Olmadı gene bu etkinliği bitirdikten sonra bir PDF kalıp yapıp hepinize ücretsiz belki de göndeririz. Ben kalıbı çizerim. Ben PDF'e çeviririm hocam derseniz bana yazın. Gönderirim size, çeviriverirsiniz ve herkesle paylaşırız. Bugünlük bu kadar hanımlar. Herkese hoşça kalın. Kolay gelsin.